Goldzier'in 1890 yılında yazdığı ve Türkçe'ye yaklaşık 130 yıl sonra 2019'da kazandırılan İslam Kültürü Araştırmaları isimli 2 ciltlik eser, hadis alanında bugün de devam eden tartışmaların ana kaynağıdır. Birinci ciltteki makaleler genellikle Arap ve Arap olmayan Müslüman halkların birbirlerine bakışlarına dair çözümlemelerden oluşuyor. İkinci ciltte ise genellikle Hicri 1. yüzyıldaki hayali hadis üretiminin sebepleri üzerinde durulmuş. 2019 yılında ilk baskısı yapılan önemli bir eserin çevirisi neden 1950'lerin Türkçesiyle yayınlanır anlayabilmiş değilim. Said Hatipoğlu bu çeviriyi daha önce yapmış olsa da metnin sadeleştirilmesi eserin hitap edeceği kitleyi muhtemelen artırırdı. Bu haliyle eser hadis alanında uzmanlaşanlara ya da bu konuda detaylı okuma yapacaklara hitap ediyor. Hadis alanında uzman olup bu eseri okumamak kabul edilebilir bir durum değil dersem eserin önemini yeterince ifade etmiş olurum sanırım. Eserde Peygamberimizin vefatından sonraki ilk yüzyılda meydana gelen siyasi, dini, hukuki, akidevi ihtilafların çeşitli fırkaların oluşmasına, bu fırkaların fanatik bağlılarının kendi görüşlerini haklı göstermek için hadisleri bazen imal, bazen tahrif ettiklerine değiniliyor. Şu 2. yüzyıldaysa çok ilginç bir durumun ortaya çıktığını söylüyor Goldziher. Hadis imaline, tahrifine tepki olarak yeni hadis imal ve tahrif girişimlerinin olduğu. Goldziher'e göre hadis imali ve tahrifine yönelik tepkilerden biri de kelamcılar tarafından ortaya konuldu. Kelamcılar hadis adı altında imal edilen masalımsı anlatımlarla ve hurafelerle onları karikatürize ederek baş etmeye çabalamışlardır. Cahiz'in Kitabül Hayavanı buna örnektir. Goldziher, kelamcıların yöntemine şairlerin de sık sık başvurduğunu söylüyor. Günümüzde hadis kaynakları ile ilgili eleştirilere karşılık vermek isteyen birinin öncelikle bu esere bir reddiye yazması gerekir ki ciddiye alınsın. Fuat Sezgin'in Buhari'nin Kaynakları isimli kitabında dile getirdiği hadislerin sadece sözlü kültürden ibaret olmayıp yazıyla da tespit edildiği iddiasını Fuat Sezgin'den yaklaşık 66 yıl önce Goldzier'in bu eserinde görüyoruz. Kitaptan bazı alıntıları web siteme koydum. Videonun açıklamalar kısmından sitenin adresine ulaşabilirsiniz.